Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Hepinize cumartesi gecesinden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Umarım hepiniz güzel bir şekilde istirahat ediyorsunuzdur diye umut ediyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz yine hiç uzak bir konu değil. Nedir? Natural vücut geliştirme. Arkadaşlar, şu konu dünyada bir bitemedi. Bitmiyor. İnatla bitmiyor gerçekten. Ya bu nasıl bu noktaya geliyor bilmiyorum ama ciddi anlamda gerçekten büyük bir inatla insanlar bu süreci kesinlikle bitirmiyorlar. Kesinlikle bitirmiyor. Yani bu saçma sapan sürecin nasıl bu kadar üstüne gidebiliyorlar ve buna inanan bir kitle var. Gerçekten çözebilmiş değilim. Hele en son gündemimiz Julian Fitzgerald. Arkadaşlar bu gence natürel diyenler var ya. Genetiği inanılmaz iyi ve hani doğal olduğunu söylüyor. %99,9 da doğal. Çünkü hani o vücuda genetiksiz erişilmez. Yani o görünce zaten bir yerden sonra anlayabiliyorsun yani bunların doğal olabileceğini. Örneklerden mesela Fleet'i vereyim. Fleet hatta bu Julian'ın yani Fleet'i bilmeyenler için 6 kere mi 7 kere mi Mr. Olympia Fleet. The Gift deniyor. Yani büyük bir hediye yani spora genetiği açısından. Onun 2003'te bir fotoğrafı var Jay Cutler'la. Fleet kendisi diyor ki ben burada doğdum. İlk yarışmasında hatta diyor ki ben hani yarıştıklarımın doğal olmadığını bilmiyordum falan da diyor yorumlarda. Buraya seslerini koyarım. Yani Fleet'in bizim bildiğimiz Fleet olması için doğal olarak öyle gözükmesi lazım zaten. Genetiğiyle mesela oradaki o Julian diye çocuğa çok benzer. Ronnie Coleman aynı zamanda 90'lardaki bir yarışmasında unuttum hangisine olduğunu. Orada da doğal olduğunu söylüyor. Ya gerçekten artık ayar şaşmış durumda. Yani ciddi anlamda bu ve benzeri kişilere hadi piyasayı bilmiyorsun. Hadi hayatında ticaret ve siyasetle hiç ilgilenmedin. Hadi mental olarak baktığın zaman belli bir ekibin içerisinde olup başka bir ekiple mücadele edip oradaki ön yargılarla ve karamsar tavırlarla bir PR noktasında seni kimse elimine etmeye çalışmadı. Yani şunu demek istiyorum esasında. Bir şirket kurarsın. Ya dersin ki ben kendi yağımda kavrulacağım. O kendi yağında kavrulma noktasında herhangi bir şekilde kimseye bulaşmadan herhangi bir işini icra edebilirsin. Ama büyümeye başladığın süreçte insanların dikkatini çektiğin süreç içerisinde rakiplerin sana o işte başarılı olama diye 40 takla atacaklar. Ve o 40 takla içerisinde ya sen çok zeki olacaksın ya mental olarak çok kuvvetli olacaksın. O risklerin ve aynı zamanda risk alabilecek noktada olabiliyor olman lazım. Hem de gelen bütün o kötü tavırları, hareketleri ve stratejileri iyi gözlemleyip şirketini de çalışır halde yüceltebiliyor olman lazım. Ya bunların hepsini belli bir mental seviyede götürebiliyor olman lazım. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani şirket sahipleriniz varsa aranızda aşağıya yazarsınız. Çok basit esasında. Belli bir kulvarda yükselmeye başladığınız sürece sizi aşağı çekmek isteyen insanlar olacak. Siz de stratejik olarak belli başlı planlar içerisinde belli stratejilerle o bütün sıkıntılardan kurtulmaya çalışacaksınız. İşte aynen bu noktada da yaşam mücadelesi giriyor devreye. Bu yaşam mücadelesinin altında da işte dünyada PR noktaları var. Bunlardan bir tanesi ne? Hemen şöyle açayım ben size. Evet, hemen size listeyi gösteriyorum. Bu listede arkadaşlar Joe Wader'ın desteklediği, promotluğunu yaptığı, sponsorluğunu yaptığı, hem dergileriyle destek verdiği, hem basın tarafıyla destek verdiği sporculardan biraz bahsedelim. Buradaki sporculardan bazıları büyük bölümü tanıyorsunuz. Hatta bunlardan en önemlisi bana soracak olursanız Arnold Schwarzenegger. Hemen arkasından Franco Columbu. Bununla beraber Frank Zane, Sergio Oliver, Lee Haney, Dorian Yates, Ronnie Coleman, Phil Heath, Jay Cutler, gidiyor. Tabii bunların içinde Lou Ferrigno da var. Yani var oğlu var. Ama bunların içerisinde ciddi anlamda PR noktasında da işte Arnold Schwarzenegger 7 kere, Franco 2 kere, Frank Zane 3 kere, Sergio Oliveira 3 kere, Lee Haney 8 kere, Dorian 6 kere, Ronnie Coleman 8 kere, Phil 7 kere, Jay Cutler 4 kere gibi bir olimpiya şampiyonlukları seceresi var. Baktığınızda. Peki şunu şöyle kapatacağım şimdi. Peki burada sizin
Odaklanmanız gereken şey ne? Bu adamların hepsinin sahibi, patronu, promotörü, menajeri, basın temsilcisi, sponsorlarının sahibi Joe Vader. Hepsinin zamanında ağzından bu işe notör olarak yaptıklarını, ilk podyumu notör olarak gerçekleştirdiklerini ve bu sürecin bu şekilde gittiklerini izah ettiler. Peki neden bu izahını yaptılar biliyor musunuz? Hemen size ufak bir açıklama yapayım. Çünkü olimpiyat şampiyonlarına girmek istediler. Dünya olimpiyat şampiyonlarında özellikle IFBB'nin yer almasını istediler. Çünkü 1945'ten itibaren 1946 ve 1965 itibariyle bütün bu düzenin içerisinde, dünya düzeni içerisinde, dünya spor olimpiyatlarının içerisinde vücut geliştirmenin olmasını istediler. Bunu isteyen, arzu eden tek aile Joe Vader ailesiydi. Ve bu Joe Vader ve Ben Vader'la beraber abi kardeş bu platformu özellikle dünya spor olimpiyatları arenasına taşımaya çalıştılar. Peki ne oldu? Kabul oldu mu? Hayır, olmadı. Çünkü aleni olarak doping kullanıldı ve bu dopingden dolayı kesinlikle bu işin dünya arenasında spor olimpiyatlarına girmeyeceği temsiliyeti yapıldı. Hatta günümüzde ben bunu defalarca 1996 senesinde İzmir'de, İzmir Spor Kompleksinde Ben Vader Türkiye'ye geldi. Ben Vader'la beraber Türkiye'de IFBB organizasyonu yapıldı. Ve burada yine o zaman tabii ki Abdullah Aykutlu birinci oldu. Ama şöyle bir durum var. Orada Ben Vader haber aldı. Dünya olimpiyatlarına girildiği öğrenildi. Bir yıl kadar vücut geliştirme şampiyonaları dünya spor olimpiyatlarına kabul edildi. Sonra içeride rüşvet döndüğüyle alakalı dedikodular dönünce ve bu tahsis edilince de tekrardan oradan atıldı. Hala da Avrupa tarafı ve Türkiye'nin bağlı olmuş olduğu federasyon yapısı IFBB maalesef ki WADA ile beraber işbirliği yaptığı için, ki onlar da 3 yıl önce darbe yediler. WADA'nın kurallarına uymadıkları için onlar da şu anda işlerinde sorun yaşıyorlar. Ve onunla alakalı zaten şu an doping testleri yapılmıyor. Ve bu sürecin akabininde de maalesef ki natural olarak bu işin yapılmayacağı tasdik edildi ve Dünya Spor Olimpiyatlarına kabul edilmedi. Ve belli başlı söylemler var. Diyorlar ki işte Almanya'da şöyle yarışma var, İngiltere'de böyle yarışma var, işte şurada şöyle bir yarışma var, natural. Yok güzel kardeşim, yok. 1940'larda da yoktu. 1950'lerde de yoktu. 1960'larda da yoktu. 70'ler, 80'ler, 90'lar günümüz yok. Hangi vücut kitle endeksinde olursan ol, yok. Çünkü olduğu gün dünya spor olimpiyatlarında vücut geliştirme olacaktı. Ama olmadı. Ve bu aile, Joe Vader ailesi, şimdi Joe Vader ailesinde bazılarınız bilmeyebilir ne kadar büyük bir aile olduğunu. Özellikle şunu söylüyorum. IFBB'yi kuran, dünyada ilk protein tozu ve takviyelerini çıkartan, FDA'nın altında, FDA'nın içerisinde takviye gidericilerinin ve takviye ürünlerinin yasal düzenlemelerini sağlayan, Napolyon'un dünyadaki bütün miras kalıntılarının sahibi olan Yahudi bir aile. Daha ne diyeyim? Yani şu anda Mr. Olympia'nın yapılması, IFBB'nin olması, dünyanın her tarafında bu sporun bu noktaya gelmesinin tek sebebi. Bunu kabul etmeyen azınlık var mı? Var. Ama bu gerçekliği silip atmıyor. Natural olarak vücut geliştirme olurmuş. Bak. Olur. Olmuyor. Ne yazık ki. Fitness olur. Spor yapabilirsin. Belli bir orana, belli bir sürece gelebilirsin. Ama maalesef ki ne yazık ki gerçekten üzülerek söylüyorum. Yani biyolojik olarak, yani biyolojik temellere baktığın zaman, yani hormonal dengenin yönetimi vücuttaki maalesef ki buna izin vermiyor. Olmuyor. Yani maalesef ki, yani dışarıdan alınan bu ilaçların o yanılgısı, o manipülasyonu, o vücuda o hissiyatı vermediği takdirde, vücudu manipüle etmediğin takdirde,
maalesef ki olmuyor. Keşke olabilse. Ama maalesef ki gençler, insanlar bir şeye inanmak istiyor. Ya bu PR değil. İşte Ronnie Coleman zamanında dedi ki ben işte natural yarıştım. Evet, bunu söyledi. Söylemek zorunda çünkü. Türkiye'de birçok sporcu natural olarak yarışmaya girdiğini söylemek zorunda. Çünkü Türkiye'nin vizyonunda Spor Bakanlığı dahil dopinge %100 karşıyız diyor abi. Ve dünyada doping denilen olgu, bakın doping denilen olgu, bunu iyi anlamanızı istiyorum. Doping yasal değildir. Doping kullanmak bir suçtur. Bu sebepten dolayı insanların büyük bölümü, sporcuların büyük bölümü gittiği zaman fuarlara, röportaja ben naturalim ya da ben katılmıyorum röportajı diyor ve uzayıp gidiyor. Bu kişisel bir kullanımdır. Ama sonuçları itibariyle bir bünyeye, bir komiteye, bir platforma, bir markaya bağlıysanız, bir PR çalışması varsa burada kesinlikle sizin söylemleriniz şu oluyor. Ben natural olarak ilk yarışmalarımı gerçekleştirdim. Profesyonellere geçtikten sonra oyunu kuralına göre oynadım. Ama amatör düzeyde yaptığım süreç içerisinde naturaldim. Bu da ne demek oluyor? Farklı farklı ülkelerde, Türkiye'de dahil buna, sen bunu natural olarak yapabilirsin kardeşim dediğin zaman, podyuma çıktığın zaman önündekiler de senin önüne geçtiği zaman kaptanıyor. Tabii ki şu da var. Türkiye şampiyonu ben natural yaptım kardeşim deyip bunun PR'ını kasan, kendine genetik bir üstünlük katan, bu genetik üstünlükle beraber bununla beraber PR kasan, sosyal medyasını büyüten, sosyal ayağını büyüten, danışanlarını çoğaltan bir kitle de var. Bunu bu şekilde kullanan bir kitle de var. Ama gözünüzü açın abi. Aptal olmayın yani. Dünyada myostatin hormonunun sıkıntılı olduğu, genetik olarak sorunlu olarak gençler doğabiliyor. Bu gençler maalesef ki miyostatinden kaynaklı ve birçok hormonal bozukluktan, yani genetik bozukluktan kaynaklı kas hacimleri artmış bir şekilde doğabiliyorlar. Ve bu süreç eğer tedavi edilmezse o kas hacminin artmasından kaynaklı kalpte kasılacağı için ve kalbin durmasına sebebiyet vereceği için steroid tedavisi görerek, bakın steroid tedavisi görerek normal bir insan evresine devam ediyorlar. Özellikle geçmişten Rusya'da, Ukrayna'da, Avrupa'da, özellikle kıtasal olarak baktığınız zaman birçok ülkede azınlık da olsa çok fazla insanın esasında genetik bozukluğu olup o genetik bozuklukla beraber kas dengesinin çok fazla artmış olduğunu görebilirsiniz. Ama belli bir yaş evresine tedaviden sonra 15 yaşına, 14 yaşına, 16 yaşına geldiğinde de o gençlerin normal bir birey olarak hayatına devam ettiğini göreceksiniz. Çünkü neden? Tedavi oldukları için. Çünkü tedavi olmazlarsa kalp kasları da kasılacağı için ve bu sebepten dolayı kalplerini ve hayat dengelerini düzgün sürdüremeyecekleri için ve vefat edecekleri için maalesef ki tedavi görmek zorunda oldukları için bu süreçleri o şekilde gidiyor. Ama ufak yaşlarında baktığınız zaman hepsinin bir sorunu var. İşte bu sorunla beraber futbolcuların arasında ufaklığından, bebekliğinden beri growth tedavisi görenlerin büyük bölümünün inanılmaz bir kas yatkınlığı var. İnanılmaz artıları var. Ve bu doğru evrildiğinde, doğru ailelerin elindeyse çocuk, doğru bir şekilde yönlendirmelerle, doğru protokollerle ufak yaştan genç yaşına ve kariyer planlamasıyla beraber güzel bir proje tadı altında senin karşına çıkabiliyorlar. Özellikle şu anda gündemde olan ve insanın ismini Julian denilen çocuk, Henry Rambut'un bile şu anda videolarında yer alan bu genç natural olarak sizin karşınızda ben naturalim hiç ilaç kullanmadım diye çıkıyor. Bunun babasının veya ailesinin ona ne yaptığını bilmiyorsunuz. Onun nasıl bir proje olduğunu bilmiyorsunuz. Onun nasıl doğduğunu, nasıl evrildiğini, hangi hastalıklarla boğuştuğunu, genetik bozuklukların olduğunu bilmiyorsunuz. Nasıl tedavi gördüğünü bilmiyorsunuz. Ve bilmediğiniz noktada bu tarz insanlarda ve bu tarz kariyer planlarının içinde nasıl bir proje haline geleceğinin farkında bile değilsiniz. Ne yazık ki. Ama maalesef ki bizim dünyamız, bu kapitalist dünya, bu para hırsının büründüğü bu dünyada maalesef ki insanlar sizlere şunu söyleyebiliyor. Naturalim ben güzel kardeşim.
Ben natural olarak ilaçlı olan insanlara geçiyorum. Onları eziyorum, paspas ediyorum. Ben naturalim, böyle doğmuşum. Ben şanslıyım güzel kardeşim. En iyi beslenmeyi ben yaparım. En iyi protokolleri, nutrition protokollerini ben hazırlarım. En iyi tuz manipülasyonlarını ben yaparım. En iyi su manipülasyonlarını ben yaparım. En iyi vitamin kombinasyonlarını ben yaparım. Hatta yeri geldiği zaman vitamin bile kullanmam diyen insanlara denk geleceksiniz. Ki geliyorsunuz da. Ve bunlara inanıyorsunuz, bunları yiyorsunuz da. Natural olarak çok şık bir fiziğe sahip olabilirsiniz. Natural olarak fitness eğitmeni, fitness görselinde sahip bir birey olabilirsiniz. Kadın veya erkek hiç fark etmez. Ama belli bir seviyenin, belli bir çıtanın üstüne çıkamazsınız. Çıkamazsınız. Maalesef ki çıkamıyorsunuz. Yani keşke insan oğlunun böyle bir genetik olarak, vücut anatomik yapısı olarak böyle bir yatkınlığı olsa. Maalesef ki yok. Keşke olsa. Özellikle natural bireylerin spor yaparken daha detaylı, daha beslenmesine odaklı, daha dışarıdan pis beslenmeden idame ettirebileceği bir hayat döngüsüne sahip olmaları lazım. Daha fit, daha nizami, daha kondisyonlu bir fiziğe sahip olmaları için. Ama bu noktada da podyumdaki kişilerle o kişileri çok net bir şekilde ayırmanız gerekiyor. Bunu sakın kesinlikle unutmayın. Onun için arkadaşlar, diyeceklerimin hepsi bu kadar. 13. dakikaya doğru gidiyoruz. Videomu şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diliyorum.